Merhaba, ben Samet Ulutaş. Merhaba, ben Elif Dandan. Bugün sizlere Product Owner yani ürün sahibinin evrim modelinde yer alan 5 seviyeden bahsedeceğiz. Evet Elif, bize bu 5 seviyeyi açıklayabilir misin? Elbette. Genellikle kuruluşlar ürün sahibi rolünü uygulamaya yönelik ilk girişim olarak güçlü analitik becerilerine sahip takımın bir üyesi veya eskiden iş analisti olan IT departmanından biriyle başlar. Scribe yani yazıcı olarak betimlediğimiz bu seviyede ürün sahibi soruları yanıtlamak için genellikle başkalarına ihtiyaç duyduğundan karar verme becerisi çok azdır veya hiç yoktur. Bu da genellikle akışta bir kesintiye, dar boğazlara ve yavaş bir işleyeri oluşumuna yol açar. İkinci seviyede kuruluşlar ilk seviyede yer alan iletişim sorunlarını çözmek için ürün sahibi rolünü güçlü iletişim becerilerine sahip kıdemli bir analistle günceller. Bu kişi hala IT departmanında görev alan birisidir. Proxy yani vekil seviyesinde odak noktası ürün iş listesi öğeleri oluşturmaktan product increment oluşturmaya yönelmiştir diyebiliriz. Bir proxy'nin beklenen faydaları Scribe'dan biraz daha iyidir. Ancak ekibin bir sorusu olduğunda ilgili kişiye sorma ihtiyacı ve gecikmeler devam eder. İlk iki seviyede sıklıkla duyulan sorun pazarlama, satış gibi departmanlarla IT departmanı arasında bağlantının kesilmiş olmasıdır. Kuruluşlar departmanlar arası engelleri aşmaları gerektiğini anladıklarında ürün sahibi rolünü doldurması için ilgili iş birimi departmanında yer alan birini gönderir. Bu seviyede takım sadece IT departmanından değil, organizasyonun tüm bölümlerinden insanlardan oluşur. Daha geniş bir işbirliği olduğu için beklenen fayda daha da artar. Artık bilgi ve paydaş beklentilerine doğrudan erişilebilmektedir. Ancak business representative yani iş temsilcisinin limitli otonomisi nedeniyle hala karar almada gecikmeler olabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi üçüncü seviyede yer alan bir iş temsilcisi iş birimlerinden sürekli olarak karar vermelerini istemenin acısını hisseder. Bu noktada iş birimleri iş temsilcisine kontrolü verdiğinde ve güvendiğinde iş temsilcisi sponsor seviyesine yükselir. Sponsor bütçeyi elde eden kişidir. Bu ürün sahibi rolünde büyük bir gelişmedir. Kişi karar alma konusunda güvene ve yetkiye sahipse daha iyi çalışır. Sponsorun genellikle ürün sahibi olarak daha fazla zaman geçirmesine izin verilir. Bu da daha az kesintiye ve büyük ölçüde iyileştirmeye, akışa yol açar. Bir sponsorun sorunları çoğunlukla bütçe için lobi ihtiyacına bağlıdır. Farklı iş birimlerinden para kazanmak için hala pazarlık yapması gerekir. Belki parayı kendi birimi için nasıl harcayacağına zaten karar verebilir, ancak ikna edilmesi gereken başka departmanlar da vardır. Ürün sahibi gelişimindeki beşinci ve son adım kişiyi fonksiyonelite ve bütçeden tamamen sorumlu kılmaktır. Bu onu müşterileri için olabildiğince çok iş değeri yaratmayı hedefleyen gerçek bir girişimci yapar. Ürünün gerçek sahibi adeta mini CEO gibidirler. Ürün kapsamında pazarlama, rekabet, kullanıcılar, hukuk ve finans gibi tüm yönlerden sorumludur. Ne yazık ki bu tür bir ürün sahibi hala nadir görülür. Çünkü kuruluşlar genellikle bu tür bir kontrolü devretmeye hazır değillerdir. Son olarak altını çizmem gerekirse, bir ürün sahibi bir sponsora ne kadar yakınsa geliştirme ekibinden o kadar uzaklaşabileceğini unutmamak gerekir. Ürün vizyonuyla bu bağlantı duygusunu sürdürmenin yollarını bulmak daha da önemli hale gelir ve girişimci bir ürün sahibinden beklenen şeydir. Değerli ve detaylı paylaşımların için çok teşekkürler Elif. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ecel olun, ecel kalın.